Merhaba canlarım, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından aramıza katılan tüm dostlarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Eğer kanalıma ilk kez geldiyseniz doğru yerdesiniz. Burada ihtiyacınız olan tüm enerjiyi bulacaksınız. Fincanın anlattığı sembolleri, sezgilerimi ve enerjinin bana gösterdiklerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi niyetlerinizi güzelce alın. Fincanımızın enerjisine odaklanın ve evrenin size vermek istediği mesajı birlikte keşfedelim. Unutmayın, bu bir yorumdur, kolektiftir. Size uyan mesajları alın, uymayanları ise evrene gönderin. Hazırsanız vakit kaybetmeden fincanımıza başlayalım. Hadi bakalım. Tutmuş arkadaşlar. Falımız tutmuş, bunu söyleyebiliriz. Öncelikli olarak şöyle bir fincanın içine bir göz gezdirmek istiyorum. Şimdi fincanın dibiyle başlamak istiyorum. Sanki burada kılıç balığını andıran bir figür var arkadaşlar. Dip kısmına baktığımda sıkıntıların kenara doğru çekildiğini görüyorum. Bu üzerinizdeki yük olan bazı meselelerin yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladığını gösteriyor. Şimdi tam orta kısmında dediğim gibi bir kılıç balığı. Çok belirgin çıkmış aynı zamanda bu. Karanlığı, gücü ve engelleri aşma isteğini simgeliyor. Yakın zamanda cesaret gerektiren bir konuda net bir adım atabilirsiniz. Önünüze çıkan bir engeli geride bırakabilirsiniz. Aynı zamanda bu figür hedefinize odaklanmanız gerektiğini ve doğru zamanda yapacağınız tek bir hamlenin birçok kapıyı açabileceğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada çok belirgin bir yol dikkatimi çekti. Şurası. Bu geniş. Yani yolun başlangıcı biraz dar gibi görünüyor ama sanki ilk etapta küçük engeller ya da yavaş ilerleyen bir süreç var. Ama dikkat edin, yol ilerleyince, yani o dar boğazı geçtikten sonra iyice genişliyor. Bu da bana şunu söylüyor. Başlangıçta sizi zorlayan veya sabır isteyen bir konu zamanla bir daha ve daha rahat bir hale geliyor. Yani önünüz açılıyor, fırsatlar artıyor, kısmetiniz genişliyor. Özellikle yol, iş, eğitim, taşınma ya da beklediğiniz bir haberle ilgili olumlu gelişmeler peş peşe gelebilir arkadaşlar. Sabır gösterdiğiniz takdirde sonunda ferahlık ve genişlik sizi bekliyor. Şimdi buraya baktığımda sanki bir devenin üstüne oturmuş bir silüet görüyorum. Siz de görüyor musunuz bilmiyorum. Burada, hemen şurada sanki bir devenin üstünde oturuyormuş gibi. Bakın, devenin başı. Deve figürü sabrı, dayanıklılığı ve uzun ama hayırlı bir yolculuğu simgeliyor. Yani bu kişi emek verdiği bir konuda sonunda karşılığını almaya çok yakın gözüküyor arkadaşlar. Hemen başının üzerinde ise bakın, hemen bu silüetin başının üzerinde bir ay ve yıldız görüyorum ben burada. Bu semboller umut, korunma, aydınlanma, güzel haberlerin habercisi olarak yorumlayacağım. Karanlıkta kalan bir konu netleşebilir. Beklediğiniz sevindirici bir gelişme gelebilir. Özellikle yol, resmi bir iş, uzaklardan gelecek bir haber ya da önemli bir başlangıç konusunda şansın sizden yana olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu figürle birlikte değerlendirdiğimde sabrınızın sonunda hayırlı ve yüzünüzü güldürecek bir kapının açılacağına işaret bu. Hemen silüetin arkasında arkadaşlar yine çok zarif bir ceylan görüyorum. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Kulakları, yüzü ve incecik bacakları. Masumiyeti, zarafeti, güzel kısmeti,
sevindirici gelişmeleri simgeliyor. Hayatınıza iyi niyetli bir insanın girebileceğini de ya da size mutlu edecek bir olayın yaklaşmakta olduğunu da gösteriyor. Şimdi hemen dibinde bir M harfi de belirmiş arkadaşlar şurada. Bu harf bir kişinin adının, soyadının ya da önemli bir yerin baş harfi olabilir. Falda görülen harfler her zaman doğrudan isim vermez. Bazen sizin için önemli bir kişiyle veya olayla bağlantılı bir işaret olarak da karşınıza çıkar. Bu bölüm arkadaşlar sabrın ardından gelecek güzel bir kısmete, destek göreceğiniz bir sürece ve M harfli bir bağlantılı hayırlı bir gelişmeye işaretliyorum. Bakın burada 3 tane yol belirlenmiş. Bu 3 yol yalnız bu yolların şu an kapalı olduğunu görüyorum. Henüz tam zamanı gelmemiş. Biraz sabır isteyen bir süreç var. Fakat arkadaşlar bakın burada şuradan şuraya uzanan ve ucu bakın buraya kadar uzanan bir kılıç balığı kapatıyor bu yolu. Gördünüz mü? Bakın bir kılıç balığı. Bu da bir balık çünkü. Yani M harfinin üzerindeki yollar kapalı. Ve burada aynı zamanda bir lale de görüyorum yolun ağzında arkadaşlar. Yani bu güzel, kısmetli, güzelliği, gönül ferahlığı, sevindirici gelişmeleri simgeliyor. Yani kapalı görünen bu yollardan en az birinin sonunda çok güzel bir fırsat sizleri bekliyor. Şimdi bu yolun kapalı olmasının, yani kılıç balığının bu yolu kapatıyor olmasının engelden çok henüz zamanı gelmemiş büyük bir kısmet olarak yorumluyorum arkadaşlar. Kısmetiniz güçlü ve değerli ancak doğru zamanı bekliyor. Sabırlı olduğunuz takdirde bu yol açılacak ve beklediğiniz fırsat önünüze gelecek diyorum. Bana buradaki enerji şunu hissettirdi. Acele etmeyin. Gecikiyor gibi görünen bir kısmet aslında sizi en doğru zamanda bulacak diyorum. Ve bakın şurada arkadaşlar 2 tane peş peşe uçan kuş var. Bu 3. yol mesela bakın. 1, 2 ve 3. yolun ağzında dip kısmına doğru ilerliyor. Falda genellikle güzel haberleri, müjdeli gelişmeleri ve beklenen bir mesajı temsil ediyor. 2 kuşun birlikte görünmesi ise 2 ayrı haber. 2 kişi arasında gerçekleşecek önemli bir görüşme ya da karşılıklı bir iletişime işaret ediyor. Dip kısmı da ise koyu camları olan bir güneş gözlüğü dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın şurada. Bu bir güneş gözlüğü. Yani şu an tam olarak göremediğiniz ya da perde arkasında kalan bazı gelişmeler olduğunu hissediyorum. Henüz netleşmemiş bir konu var. Gerçekler zamanı geldiğinde ortaya çıkacak. O yüzden acele karar vermemek ve olayların biraz daha açılmasını beklemek sizin için daha hayırlı olacak. Güzel haberlerin önce bazı belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte hayatınıza gireceğinizi söyleyebilirim burada. Şurada arkadaşlar bakın şurada bir yol açık ama bu yol ferah bir yol. Yolun iki tarafında sanki 2 ayrı kara parçası, 2 ayrı alan var ya da bu yol tam ortasından ilerliyor. Yani bir tarla düşünün, tarlanın ortasından giden bir yol bu. 2 kara parçası. Biraz sakin, net bir yol gibi hissiyatı verdi bana. Bu önünüzde açılacak bir yolu ve ilerleme fırsatını simgeliyor. Kapalı alan bazı konuların ardından artık daha rahat hareket edeceğiniz, önünüze daha net görebileceğiniz bir döneme giriş olarak yorumlayacağım. Yolun açık ve temiz
olması emek verdiğiniz bir konuda ilerleme ve güzel gelişmeler olarak yorumluyorum. Bu yol bana özellikle yeni bir başlangıcı, bir değişimi ya da sizi daha huzurlu noktaya götürecek bir süreci anlatıyor. Önünüzün açık görünüyor arkadaşlar, önünüz. Adım attıkça yol daha da belirginleşecek gibi duruyor burada. Şimdi burada çok belirgin bir kalp görüyorum arkadaşlar. Sevgi, gönül bağı, güzel duygular ve kalpten gelen bir gelişme olarak yorumlayacağım. Duygusal anlamda sizi mutlu edecek bir haberin ya da sıcak bir yakınlaşmanın işareti bu. Kalbin hemen altında ise belirgin bir V harfi var. Bu harf bir kişinin adında, soyadında ya da sizin için önemli bir yer veya olayla bağlantılı olabilir. Sizlerin de Van'ın V'si olarak ya da one, two, three de akla geliyor yani. Şimdi kalp V harfi gönülden gelen bir bağlantı, değerli bir kişiyi veya sevindirici bir gelişmeyi anlatıyor. Bu alandaki enerji oldukça güzel görünüyor arkadaşlar. Onun için kalbinize iyi gelecek bir haber kapıda diyebiliriz buna. Şimdi burada kalbin hemen altında bir köpek. Burada iki ayağı görüyorsunuz, bakın yandan görünüşü. Köpek sadakati, güveni, dostluğu ve aranızda duran iyi niyetli bir kişiye simgeliyor. Hayatınızda size destek olan ya da güvenebileceğiniz birinin varlığını işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi köpeğin hemen altında ise belirgin bir 3 rakamı görüyorum. Bu bir zaman, tarih, 3 aşamalı bir süreç ya da 3 ayrı gelişme şeklinde yorumlayacağım. Kalp, köpek ve 3 rakamı ile birlikte düşündüğümde sevgiyle bağlı olduğunuz bir konuda güven veren bir destek, güzel bir iletişim ve aşamalı olarak ilerleyecek olumlu bir gelişme enerjisi diyorum buna. Şimdi köpeğin hemen karşısına geldiğimde arkadaşlar şurada bir silüet dikkatimi çekiyor. Yalnız bunun elinde sanki bir çember, yarım bir çember, ay şeklinde de olabilir bir obje var. Diğer elinde ise uzun şerit bayrakla ya da ucunda bir şey bulunan, bir sopanın ucunda bir şerit bulunuyor sanki. Bu da bir figür bu. Bu duruş bana biraz yönlendiren, işaret veren veya bir mesaj taşıyan bir kişi enerjisi verdi. Bu ayağının dizinden kıvrık olması sanki hareket halinde olan bir kararın eşiğinde duran ya da bu durumu kontrol eden bir görüntü oluşturuyor. Şimdi köpeğin karşısında çıkıyor olması bunu sadakat, bağlılık veya bir kişiyle kurulacak güvenli bir iletişim şeklinde yorumlayacağım. Sanki bir kişi bu konuya ya da bir insana yol gösteriyor, bir mesaj veriyor gibi görünüyor. Buradaki sembollerle birlikte düşündüğümde güven duyulan bir bağlantı, önemli bir yönlendirme veya gelecek bir haber enerjisi oldukça bana yakın gibi duruyor. Şimdi benim burada dikkatimi çeken bir silüet daha oldu. Bu bir kadın enerjisi. Saçlarını toplamış. Elinde de bir kahve arkadaşlar. Elinde kahve fincanı tutuyor. Dumanları tutuyor bu kahvenin. Sohbeti, buluşmayı, konuşulacak bir konuyu veya paylaşılacak bir haberi simgeliyor. Kadının üzerinde ya da yakınında arkadaşlar, üzerinde demeyelim de yakınında diyelim. Şurada da bir 2 rakamı belirmiş. Bu rakam 2 kişi arasında bir görüşme, 2 seçenek, 2 ayrı gelişme ya da 2 aşamalı bir süreci temsil ediyor. Burada bir iletişim, bir yönlendirme ve arkasından gelecek bir sohbet enerjisi var arkadaşlar. Sanki bazı konular konuşularak netleşecek ve 2 kişi arasında önemli bir paylaşım yaşanacak gibi bir görüntü verdi bana burası.
Biraz daha incelemek istiyorum ben burayı. Arkadaşlar bakın, çok güzel bir şey çıktı burada. Ceylanın hemen yanında şurada bir tek taş yüzük görüyor musunuz? Evet, yüzük bu yani. Bildiğiniz yüzük. Tek taş bir yüzük bu. Ceylanın hemen yan kısmında çıkmış arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bağlılığı, verilen bir sözü, değerli bir anlaşmayı, önemli bir birlikteliği simgeliyor. Ceylan figürüyle hemen yanında olması zarif, hayırlı ve güzel bir kısmeti çağrıştırdı bana. Bu duygusal bir konuda sevindirici bir gelişme, bir teklif, ciddi bir konuşma ya da değer verilen bir bağın güçlenmesi şeklinde yorumlayacağım. Aynı zamanda iş veya hayatla ilgili önemli bir anlaşma ve yeni bir başlangıç anlamına da geliyor. Burada enerji oldukça güzel. Kalpten gelen değerli ve özel bir gelişmenin habercisi gibi duruyor arkadaşlar. Çok da güzel çıkmış. Bakın, bunu böyle yaptığımda da sanki bir köpek kuyruğu görüyor musunuz? Sanki burada oturmuş vaziyette olan bir köpek bu. Fincanın dibine oturmuş beyaz bir köpek arkadaşlar. Yani bu da bakın üstte de çıktı, ayakta duruyordu ama bu beyaz oturuyor olması, biraz bekleyen, sabırla duran ama bağlılığını koruyan bir enerji. Sanki hayatınızda güvenebileceğiniz, size karşı iyi niyet taşıyan bir kişi ya da sizi koruyan bir destek arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yorumlayalım. Şimdi Allah kurumuş. Tabağımıza gelelim. Tabak ben bakarken kuruyor ve bu da benim dökmemi engelliyor arkadaşlar. Bakalım. Evet. Şimdi öncelikli olarak tabağımızda çok güzel figürler belirmiş. Şurada bir yerde oturan, elleriyle dua yapan, başında da takkesi olan, yani böyle başında şapkası olan biri bu arkadaşlar. Önce onu yorumlayayım ben size, ondan sonra diğerlerine geçeyim. Şimdi bu görüntü niyet, içten gelen dilek, sabır ve beklenen bir haber için umutla bekleyen bir enerji çağrıştırdı bana. Sanki bu konuda gönülden istenen bir şey var ve bu dileğin gerçekleşmesi için zaman bekleniyor gibi duruyor. Şimdi burada başındaki detay ise, şapka ise bu figüre daha sakin, düşünceli ve manevi bir anlam katıyor arkadaşlar. Burada acele etmekten çok sabırla ilerlemek ve güzel niyetleri korumak gerektiğini anlatan bir sembol bu. Şimdi burada aynı sülliyetin elinde dikkat çekici bir obje görüyorum. Sanki elinde bir ok. Hani yayla atılıyor ya, ok değil, yay yani. Okun yayı var. Hedefe odaklanmayı, kararlılığı ve bir amaca doğru ilerlemeyi simgeliyor. Bu kişi ne istediğini bilen, hedefi olan ve o hedefe ulaşmak için hazırlık yapan bir enerji var arkadaşlar burada.
önceki dua eden, sakin duran figürle birlikte düşünürsek bunu, hem niyet hem de harekete geçme enerjisi var gibi görünüyor. Yani sadece dilemek değil, aynı zamanda bu hedef için adım atmak ve doğru zamanı kollamak anlamına geliyor. Sabırla beklenen bir konuda sonunda net bir karar ve güçlü bir hamle yapılacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü elinde bu hamleyi yapacağı ok mevcut görünüyor, görüyorsunuz. Şimdi fincanın tam burasında bir süliyet daha görüyorum. Hatta böyle top sakalı var bakın burada. Burnu yandan görünüyor bu kişi. Ve sadece kafası belirgin çıkmış. Yüz detayları, sakalı, hatta top sakalını görüyorum. Elinde de bir alet var ama bir obje var elinde. Onu tam seçemiyorum ne olduğunu. Biraz zor. Bir uğraşı, iş veya sorumluluk sembolü diyelim biz ona. Daha da ilginç olan şey ise kişinin başının üzerinde bir başka kişi figürü olması. Yani bakın başının üzerinde taşıyor bu kişiyi de. Yani sanki birinin omuzlarında taşıdığı bir sorumluluğu, destek olduğu bir kişi ya da hayatında önemli yer kaplayan bir bağı anlatıyor bana. Hane içine düşmesi ise bu konunun özel hayat, aile veya yakın çevreyle bağlantılı olabileceğini söylüyor. Çünkü burada güçlü bir enerji var. Büyük bir figürün üzerinde başka bir figürün çıkması hem yük hem de koruyuculuk anlamında yorumluyorum. Bu kişinin başka birine destek olduğu veya onunla ilgili önemli bir gelişme yaşayacağı bir döneme işaret ediyor arkadaşlar. Bakın burada yine yalnız bu asker şapkası var arkadaşlar başında. Bakın asker şapkası, önü çıkıntılı bir kişi bu ve elinde bakın dua eden kişiye doğru ilerliyor. Hane içine doğru ilerliyor ama başında bir şapka mevcut bunun. Yani bir asker gibi ama elinde bir paket var arkadaşlar ve bu dua eden kişiye doğru ilerliyor bu kişi. Şimdi burada şimdi asker dediğimiz zaman disiplin, görev, sorumluluk ve güçlü bir duruş olarak yorumlanır. Elinde paket ise bir haber, bir kısmet, bir hediye ya da beklenen bir gelişmenin sembolüdür bu. Şimdi dua eden kişiye karşı karşıya gelmesi de dikkat çekici. Sanki bir dileğin, beklenen bir haberin veya gönülden istenen bir konunun karşılığı geliyor gibi duruyor. Bu figür bana sabırla beklenen bir konuda gelecek bir haber veya bir kişinin getireceği bir gelişme enerjisini verdi. Hane içine doğru ilerliyor olması bu durumun daha güzel, ailevi ya da yakın çevreyle ilgili bir konu olabileceğini düşündürdü bana arkadaşlar. Şimdi burada bakın bir yılan bu. Yani bu yılan yalnız hane dışından arkadaşlar. Hanenin yanından geçiyor. Dışarıda kalıyor. Ve fincan diyorum. Tabağın dış kısmına doğru hareket ediyor arkadaşlar. Ve bu yılanın hemen altında bir S harfi belirmiş. Ve burada küçük bir yılan. Bakın yavru bir yılan. İki yılan bunlar yan yana. Ve ortalarında da bir S harfi belirmiş arkadaşlar. Şimdi burada genellikle dikkat edilmesi gereken durumları, gizli kalan konuları veya sezgilerinize güvenmeniz gereken bir süreci simgeliyor. Fakat bu figürün hane içine girmemesi, bu konunun doğrudan sizin alanınıza yerleşmediğini, daha çok dışarıdan gelen bir etki, çevresel bir durum ya da uzaktan gelen takip edilen bir mesele olabileceğini düşündürdü bana. Yakın yani yılanın birinin büyük, diğerinin ise yavru bir yılan olması da dikkat çekici. Bu büyük bir konunun yanında daha küçük bir gelişmenin veya yeni ortaya çıkacak bir durumun varlığı şeklinde yorumlayacağım. Hemen altında ise dediğim gibi büyük yılanın altında
S harfi ise bir kişi, yer ya da sizin için önemli bir bağlantıyı ilişkilendireceğim. İki yılanın yan yana olması, aralarında oluşan görüntü bazı konularda daha dikkatli gözlem yapmanız ve sezgilerinize kulak vermeniz gerektiğini hissettirdi bana arkadaşlar. Şimdi burada tabağın bu yönünden baktığımda arkadaşlar, bakın burada bakın burada dans eden bir figür var. Görüyor musunuz? Dans ediyor bu figür. Çok güzel. Hane içinde dans eden bir figür bu. Yani sanki bunun elinde bir eşarp görüyorum arkadaşlar. İnce bir kumaş ya da onu hareket ettirecek, dans ediyor çünkü. Neşeyi, kutlamayı, güzel gelişmeleri, iç ferahlığını simgeliyor. Elindeki eşarp detayı ise zarafet, duygu ve haberin sevinçle karşılanması olarak yorumlayacağım. Hane içerisinde çıkması da oldukça güzel arkadaşlar. Aile içinde bir mutluluk, sevindirici bir haber ya da bir kutlama diyebiliriz. Uzun zamandır beklenen bir işlemin yaşanabileceğini işaret ediyor. Bu sembol bu hissiyatı verdi bana arkadaşlar. Güzel yani. Çok hareketli ve pozitif görünüyor. Sanki haneye güzel bir hareket, neşe ve mutluluk geliyor diyebiliriz bu aşamada. Evet, falımız da burada sona erdi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Fincanımızın ve tabağımızın bize anlattıkları buydu. Yani gördüğümüz, bize görünen semboller sizlerle paylaştım. Her zaman söylediğim gibi falınızı güzel niyetlerle dinleyin. İçinize sinen mesajları alın. Diğerlerini gönül rahatlığıyla bırakın. Bir sonraki falda yeni sembollerle ve yeni hikayemle yeniden buluşmak dileğiyle hepinize mutluluk diliyorum. Bu enerjiyle uyumlanırsanız şayet mutlaka bana bir işaret bırakın. Nokta dahi olsa ben size geri dönüyorum. Mutlu kalın. Hoşça kalın efendim.